Hocam İsmet Nadir ben. İsmet hoş geldin Hocam tekrar. minimalizm azla yetinme değil mi? Yani öyle biliyorum ama. Evet, şimdi mesela ona da gelelim. Minimalizm dedikleri en azla yaşama Yetinebilme. şeyi, akımı. Bence bu minimalize acaba bir özgürlük göstergesi mi yoksa bir statü müdür? Yani onu bir merak ettim ve toplumda böyle insanlar ne kadar var ve bu insanlara bir ihtiyacımız var mı? Önce bir yoklama yapalım. Burada var mı minimalist yaşam? Yani az, ne kadar az eşya o kadar iyi felsefesi diye bir şey var. Mesela dolabınızda 2 takım giyeceğiniz var. İşte bir resmi, bir gayri resmi 2 ya da 3 ayakkabınız var. Efendim dolabınızda sadece yiyecek kadar, mutfağınızda sadece basit bir aparat. Böyle ortalık tertemiz, bomboş falan. Böyle yaşayabilen var mı? Pek bana denk gelmedi. Yani ben öyle değilim bir kere, onu söyleyeyim. Şimdi mesela ben bir ara niyet ettim. Tek başıma yaşadığım dönemlerde dedim ki niyet ettim minimalizme. Ya eve misafir geliyor. Diyorlar ki o yok mu bu yok mu? Ya ben mesela dedim yere bir tane böyle sedir atayım Anadolu usulü. Değil mi? Yatayım oraya. Bir iki tane büyük yastık alayım. Kitabı da orada okuruz falan diye. Dediler koltuk lazım, masa lazım, o lazım, bu lazım. Başladık ufak ufak lazımları doldurmaya, bir süre sonra ortalık çarşamba pazarına döndü. Şimdi sosyal baskı bir kere çok önemli bir etken. Sizin daha azla yetinebilmeniz için. Çünkü komşuda var, sende niye yok diye soruyor biri yani. Mesela insan spor araba falan özlüyor arkadaşlar. Böyle bir şey arzuluyor. Mesela doğar doğmaz spor araba arzular mı bir insan? Nereden arzuluyor bunu? Komşuda var da o yüzden. Komşuda bir tane varsa sen 2 tane istiyorsun mesela. Böyle bir sistem çalışıyor bizde. İnsan öykünür, özenir, imrenir. Bu yüzden etraftan bakarak, yani diğer insanlarla yaşarken minimalizm biraz zor. Bir de birçok eşyaya kendi kimliğimizden bir anlam ataması yaptığımız için o gidince sanki bir yerimiz eksik gibi oluyor dedik ya. Birçok eşyayı hayatımızdan uzaklaştırmakta bu sorunu yaşıyoruz. Bakın 10 küsür tane tişörtüm var. 20-25 senedir o tişörtler. İşte bizim hanım da illallah dedi. Her gittiğim yere benimle gidiyor. Eski metalci günlerimden kalma tişörtler. Şimdi giyemiyorum da bir yönetmenime söyledim, bir gün giyeyim geleyim ziyan olacak bunlar falan diye. Hocam dedi şimdi olmaz burada. Böyle kanlı fışkılı falan, bildiğin üzerinde albüm kapakları basılı var ya, metalciler giyer. Bende çok var. Atamıyorum. Niye? O eski günlerimi bırakmak istemiyorum. Yarın bir gün lazım olur. 4 senede bir konsere gidiyorum. O zaman giyeyim falan diye duruyor. Ama ben her taşınırken onları paket paket bir taraflara taşımak zorundayım. Bu kimliğin parçası olma meselesi minimalizmi çok zorlaştıran bir şey. Orada bir karar vermek lazım. Ben hala bazı konularda karar veremedim. Karar vermek deyince biz bu devirde, bilmem farkında mısınız, karar yorgunuyuz. Her gün 1000 tane karar vermemiz gerekiyor. Artık evdeki eşyaları azaltma, hayatı sadeleştirme kararı da öf be senle mi uğraşacağım diye kenara koyduğumuz bir şey oluyor. Yeter gayrı. Çoluğun çocuğun durumunu düşüneceksin, işte eşinin dertlerini dinleyeceksin, ekonomik işlerle uğraşacaksın, günlük rutinini sürdüreceksin. Ondan sonra da eve geleyim, sadeleşeyim. Vallahi kimsenin buna zihinsel mecali de kalmıyor. Ama en önemlisi her zaman hiç değişmez olanı, ya bir gün lazım olursa. Biz eşyaları şu yüzden saklıyormuşuz. 1, gelecekte gerekebilir. 2, hatırası var. 3, atmak ayıp olur. Bunu bulamayan da var. Şimdi arkadaşlar, evinizdeki, ofisinizdeki, hayatınızdaki nesnelere bir bakmanızı tavsiye ederim. Ben böyle bakıyorum. Bir şey buldunuz. Bu 3 soruyu ona sorabilirsiniz. Yani gerçekten o olmazsa hayatınız krize girecek mi? Gerçekten sizin için bir anlamı var mı? Bu arada çöpe atmak çok iyi bir fikir değil. Onu ya geri dönüştürmek ya işe yarayan birine vermek. Bu 3 sorunun da sizdeki karşılığını çok kolaylaştırıyor. Ben de işe yaramıyordu. Sana vereyim, sen kullan, inşallah bir işine yarasın. Böyle bir sisteme girebildiğimiz zaman çok daha rahatlayacağız diye düşünüyoruz. Bu minimalizm işi sıklıkla bir moda olur. Modalar niye olur? Bir şey niye moda edilir arkadaşlar? Minimal ürünler tasarlarlar. Minimalistlerin üye olduğu gruplar kurarlar. Efendim, çevrenizi, masanızı düzenleyeceğiniz bir takım cin fikir icatlar yaparlar. Yani siz minimalist olacağım diye bir sürü şey satın almak zorunda kalırsınız. Bir sürü yeni çekmece açmak zorunda kalırsınız. Aslında bu modalar da tüketim kültürünün bir parçası. Minimalizmin gerçek samimi versiyonu, bugün niyet ettim,
ortalığı bir sakinleştirmeye diyerek konuya girmek. Bu konuda başarılı olabilen var mı? Deneyip de başaran. Ben hayatımı büyük ölçüde sakinleştirdim. Bizimle bir yöntem paylaşmak isteyen var mı diye özellikle soruyorum. Çünkü ben mesela çok zorlanıyorum, atamıyorum. Bir mikrofon alalım size. Merhaba Hacer ben. İsminiz? Hacer. Hacer, hoş geldin Hacer. Evet, sağlıkçıyım aynı zamanda. Şöyle aslında hani tüm anlattığınız şeyler işte iş dünyayı sadeleştirme, işte tüketim çılgınlıkları, bize dayatılan algı, ihtiyaç var mı yok mu, geçmiş, gelecek, tasarılarımız, kararlarımız aslında tümüyle kendinize dönük yaşamaya başladıktan sonra ya da anınızı yaşamaya başladıktan sonra geçmişin o kargaşasından, geleceğin kaygısından, hayalinden ya da tasarısından tümüyle soyutlanıp sadece şu anda ne var, hayatımda ne gerekliye döndüğünüz zaman size kendinize istedikleriniz ya da kendinizden istedikleriniz noktasında kendinize lazım olanlara bakmaya başlıyorsunuz. Aşırı satın alma, aşırı biriktirme hep bir eksiklik hissiyle alakalıdır. Hayatını doldurabilen bir şeyler yaptığını düşünen, buna inanan insanlar çok daha az şeye ihtiyaç duyarlar. Bu çok genel bir kuraldır. Eğer siz hayatınızda doyum sağlayan bir şey yapıyorsanız, ürettiğinizi düşünüyorsanız, yardım ettiğinizi, fark yarattığınızı düşünüyorsanız, ne alayım ya Rabbim, bugün de bir siteleri gezeyim, AVM'lere takılayım da bir şey bulayım, hayatımı şenlendireyim diye düşünmüyorsunuz. İnsan sınırlarını aşma dediğimiz, insanın fabrika ayarları 5 hatırlarsınız, böyle bir güdüyle donatılmıştı. Devamlı kendinden büyük bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyordu. Bunun en ucuz yöntemi ne? Ucuz derken aslında kalite olarak ucuz yöntemi gidip bir şeyler almak, değil mi? Parayı bastırıp almak. Ama en kıymetli yöntemi ne? Benim dışımdaki insanlığa, dünyaya, hayata fayda verecek bir şey yapıp kendimi aşmak. Bunu yapan insanların, benim de dönem dönem öyle şanslı zamanlarım oldu. Böyle bir şey tüketeyim, bir şey biriktireyim, büyük büyük şeyler satın alayım, ne bileyim zengin olayım da aklıma gelen her şeyi satın alabileyim gibi dertleri çok fazla olmuyor. Bu insanlar ürettikleri, yarattıkları işle zaten tatmin oldukları için belki de aşırı biriktirmemizin, aşırı eşya içinde boğulmamızın bize böyle bir mesajı da olabilir. Bizim hayatımızla ilgili bize bir şey söylüyordur. Abicim, ablacım, sen biriktiriyorsun da senin başka bir şey yapman lazım. Bırak bunları. Bırak bunları, hayata belki bir şey katmamız lazım. Merhaba hocam, nasılsınız? İyisiniz? Sağ ol canım, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İşin özeti aslında bence gerçekten ihtiyacımız olan ile ihtiyaç olduğunu zannettiklerimiz arasında fark oluyor. Farkındalıkla, basit yaşamakla bunu sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir yorumla katılmak Peki isterim. ben o örneği biraz marjinalize edeyim. İstifçilik hastalığını duydunuz mu? İstifçilik hastalığı. Çöp evler falan var ya, böyle çok marjinal versiyonlarında. Şimdi bu derece derece olan bir şey. Bazı insanlar akıllarına gelen her şeyin koleksiyonunu yaparlar. Ben bir dönem öyleydim, çok zor yırttım ondan. Kazara ilk sayısını aldığım bütün dergileri dergi kapanana kadar biriktirirdim mesela. Bir süre sonra ev böyle dergiden yürünmez hale geldi. Çok şükür sonra onları kütüphanelere bağışladık, yırttık. Ama bazı insanlarda bu durum çok daha ağır tablolar halinde olabiliyor. Her şeyi biriktiren insanlar var. İşte süreli yayınlar burada en fazla gördüğümüz şeyler ama yani sokakta gördükleri herhangi bir atılmış nesneyi de eve getirip biriktirmeye varana kadar böyle bir durum var. Bu bir hastalık, bir nevi obsesif kompulsif bozukluğun farklı bir versiyonu ve bu insanları incelediğinizde aslında her bozukluk ya da patoloji normal insanın bazı durumlarının abartılmış halidir. Burada da görüyorsunuz. Bizde olan bir şey var, bu insanlarda çok daha fazla var. En önemlisi hayatlarında kontrol hissini kaybeden insanlarda çok gördüğümüz bir şey istifçilik hastalığı. Hayatında hiçbir şeyi kontrol edemediği için ya da öyle düşündüğü için biriktirdiği şeylerle kontrol etme illüzyonu yaratmayı seviyor. Ve orada adeta kendi karmaşık cennetini kuruyor. Biriktirdikçe kendini iyi hissediyor, beyni ödüllendirilmiş hissediyor falan filan. Ve dış dünyadaki o bir türlü baş edemediğini düşündüğü hayattan bir kaçış sağlıyor ona. Ve istifleme hastalığının genel yapısına baktığınızda mesela işte eşyaları atamama, değeri olmayan nesneleri özenle saklama, yaşam alanını kendisini kısıtlayacak kadar eşyalarla doldurma ve eşyayı atma fikrini söylediğinizde bile yoğun kaygı yaşaması. Bırakın onu düşünmeyi,
Biri söylese bile çok büyük kaygı yaşıyor. Belki böyle tanıdıklarınız vardır. Bu insanların arka plandaki psikolojisi, ben bunu da yapmazsam hayatta tutunacak bir yerim kalmaz. Demek ki çoğumuzda bunun hafif bir versiyonu var. Öyle her şeyi garanti altına alarak, işte o kablo çekmecesinde 1000 tane kabloyu biriktirerek, yarın bir gün savaş çıkarsa kablo sıkıntımız olmayacak. Oh Allah'a şükür en azından burayı kontrol ediyorum gibi garip bir hikayeyle kendimizi oyalıyor olabiliriz. O yüzden belki de tam olarak hayatın bize ne söylediğini anlamak için elimizde fazla biriktirdiğimiz malzemeye dikkatli bakalım. Mesela dediğim gibi bende elektronik ekipmanlar ve onların parçaları çoktur. Müzik aletlerinin parçaları. Arkadaşlar Allah sizi inandırsın, bu programı hazırlarken aklıma geldi. Hani bu istiflama hastalığı var ya, gereksiz eşyaları atamaz diyor. Bir büyük poşet kullanılmış ve çıkarılıp paslandığı için atılmış gitar teli sakladığımı hatırlıyorum ben. Arkadaşlar gitar çalan bilir. Gitar teli paslanınca çıkarırsın, yenisini takarsın. O teller atılır yani. Ben atamamışım. Anısı var. Bir çuval çöp. Onlar duruyordu ve bir süre sonra fark ettim. Ben bunları niye biriktiriyorum diye. Bayağı da birikmiş böyle içine ata. Önce verecek birilerini aradım. Sonra dedim abi ne yapıyorsun? Bunu kim ne yapsın? Götürdüm. Uygun bir yerde bir çöpe karıştırdık onları. Bu o dönemde gitar teliyle ilgili değil, benimle ilgili bana bir şey söylüyor. Artık ben ne yapıyorsam, nasıl bir güvensizlik içindeysem onları biriktirmek bana bir türlü iyi geliyor gibi. Buyurunuz efendim. Merhaba Zeliha ben. Sizin verdiğiniz Zehra. bu örnek, Zeliha. Zeliha hoş geldiniz. Sizin Zeliha. verdiğiniz bu örnekte hobi için yapılan tüketim. Sizin işte gitar için aldığınız pano olabilir. İşte bagetler olabilir bateristler için. Tüketimde yapılan bu şey aynı mı? Yani Değil. verdiğim Şimdi buradan benim ben size yırtmam lazım. anlatamam ya. O kadar çok seviyorum ki ve hiç gözüm kapalı o parayı verebiliyorum. Ve evimde kalsın istiyorum, paylaşamıyorum. Tekrar Bu bozuyorum. ne konuda oluyor daha çok sizde? Botanik. Botanik. Bitkiler Evet, yani. botanik ve arabalar. Yani bu şey için sevdiğimiz hobi için yaptığımız harcamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Her buna şey sınır ölçü. Bir şeyin getiremiyorum. bozukluk olabilmesi için işlevinizi engellemeye başlaması lazım. Şimdi mesela etraftaki eş dost bana diyor ki hocam gene mi gitar aldın? Şimdi benim 12 tane gitarım var. Biri akustik gitar, biri 12 telli gitar, birisi perdesiz elektro gitar, birisi perdesiz bas, bir tanesi normal bas gitar. Şimdi bunların hepsi aslında başka gitarlar. Ama dışarıdan baktığınızda insanların hepsi için bu gitar. Dolayısıyla siz onu ne için aldığınızı biliyorsanız. Ben mesela evde kendim amatör kayıtlar yaparken onların hepsine ihtiyacım oluyor. Mesela eğer yaptığınız işi sürdürmeniz ve iyileştirmeniz için o harcama gerekiyorsa ölçü bu. Eğer işinizi görüyorsa, eğer yaptığınız hobi için gerekiyorsa hani pulun sayısı sorulmaz. Öyle söyleyeyim. Siz onu çünkü zaten belli bir amaçla yapıyorsunuz. Burada önemli olan işte kalıplardan ziyade insanın kendi iç değerlendirme mekanizmasını kullanabilmesi. Burada bozuk olan şey, mesela istifçilik hastalığında beynin singulat korteks bir yerinde bir devre bozukluğu oluyor. Bu hep ileriye yönelik hesaplama yaparken endişe bazlı çalışıyor. Bu diyor bende olmazsa diyor kesin sorun çıkar. Şimdi bu normal insanda şöyle çalışır. Bakar, yani evet buna yarın bugün ihtiyacım olabilir ama şimdiye kadar çok olmadı. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. O zaman bunu çıkarayım hayatımdan. Ama bu kişilerde endişe ağır bastığı için o kontrolsüzlük hissinin de beslediği bir panikle onu da tutayım, bunu da tutayım oluyor. Ve bu dışarıdan görülebilen bir şey. İşte patoloji dediğimiz ya da bozukluk dediğimiz şey bu zaman ortaya çıkıyor. Kişinin hayatını engelliyor, toplamak için aşırı zaman ve para harcıyor, diğer görevlerini, hayat sorumluluklarını ihmal etmeye başlıyor. Böyle bir şey yoksa lütfen rahatınıza bakın. Çok da şey yapmamak lazım. Bizim ana kuralımız biliyorsunuz bu. Hepimizin bu davranışlarını ya da kararlarını belirleyen şey aslında arka planda ben kimim ya da ben neyim sorusuna verdiği cevap. O yüzden Sinan Canan'la Açık Beyin'in ilk bölümü öyle başladık. Sık sık da bunu tekrarladık. İnsanın en önemli projesi neydi efendim? Kendini bilmek, kendini tanımak. Günahıyla, sevabıyla, eksisiyle, artısıyla. Öyle ezberler olmadan, el alem benim için ne diyor meselesine bakmadan gerçekten ne istiyorum, ne yapıyorum ve yaşam tarzıma uygun mu şu anda yaptığım şey diye bir sorgulama alışkanlığı geliştiren insanların erginleşmiş
ve diğer insanlara da fayda üreten insanlara dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü basit bir cihaz aldığınızda kullanım kılavuzunu okumazsanız nasıl işler karışıyorsa, nasıl cihazı bozabiliyorsanız insan kendi kullanım kılavuzunda ancak kendisini tanıyarak bulabiliyor. Mesela ben bazı şeyleri niye yaptığımı yavaş yavaş öğrenmeye başladım 50'li yaşlarımda. Cevaplar çok hoşuma gitmedi. Ama bu hoşuma gitmeyen cevaplar sayesinde de tavır değiştirmem mümkün oldu ufak ufak elimden geldiği kadar. Ama çoğumuz bizim hoşumuza gitmeyecek sonuçları duymamayı tercih ediyoruz. Onlar yokmuş gibi davranıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Dünyayı suçluyoruz, ekonomiyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, küresel iklim değişikliğini suçluyoruz, komşuyu suçluyoruz, çocuğu suçluyoruz. Bir şeyi suçlayarak ve şikayet ederek buradan kendimiz yırtmaya çalışıyoruz. Benim hep söylediğim, benim hayatımdaki ana kriterim, o şeyi öyle yapmamın sebebi benim. Bu dünyada başka hiçbir sebebi yok. Ben tavır değiştirdiğimde dünyada bana olan her şey de değişecek. Bir el kalkmıştı demin. Siz bir şey daha mı diyeceksiniz? Buyurun. Aslında burada bence bizdeki bu istek ve arzu bizim hayattaki azmimizin bir karşılığı. Yani şu, ben memur çocuğuyum. Dört kardeşim var. Evet, hayatımda sizin dediğiniz dönemleri geçirdim. Yani bir medeni durumunda, bir başka durumlarda bu arınmalara gidiyorsunuz. Ama o zaman şöyle kalırdık. Hiçbir şeyi tüketme değil de bir şey satın almasaydık. O zaman fabrika dururdu. Kaşık satın almasaydım. Tenceremi satın almasaydım o fabrika da dururdu. Bu olacak. Bu arzularla ilgili bir bölümümüz vardı. Bilmiyorum ona denk geldiniz mi? Bizim en önemli paradoksumuz sonlu sınırlı ömre ve sonlu sınırlı kapasiteye sahip bir canlı olmamıza ve bunu biliyor olmamıza rağmen sonsuz arzulara sahip bir canlı olmamızdı. Bu büyük bir problem. Bak hepiniz biliyorsunuz değil mi? İnsanın arzuları sonsuzdur. Dünyayı versem Mars'a göz dikersiniz. Güneş sistemini versem öbür galaksiye bakarsınız. İnsan böyle. Özetle seçim yapabilme hürriyeti gergedanlara değil de bize verildiği için seçim yaparak sonsuz arzuların arasından bize yararlı olanı seçiyorduk. 10 yıl, 20 yıl sonra ne olacağınızı zihninizde canlandırıp buna kararlı bir şekilde ilerliyorsanız ne gereksiz bir şey satın alırsınız, ne pişman olacağınız bir hata yaparsınız, ne yanlış yollara saparsınız. Çünkü siz rotası belli bir gemi gibisiniz. Fırtına çıkabilir, dalgalanabilir, arada bir yolunuzu kaybedebilirsiniz. Ama rota belliyse, hedef belliyse siz bir şekilde sahili selamete çıkacaksınız. Birkaç tane terim paylaşmak istiyorum kapatırken. İsveçliler lagom diye bir şey söylüyorlarmış, lagom. Aşırılıktan uzak, ne az ne fazla, tam kararında demek. Japonların wabi sabi diye bir anlayışı var, bir felsefesi var. Kusurlu, geçici ve eksik olanın güzelliğini kabul etmek. Yani kırıldı diye yenisini alayım falan yaptığımız medeniyetin tam tersi. Bir de yine Japonlarda mono no avere diye bir şey var. Faniliğin hüznü. Ama bu güzel bir şey. Her şey fani, her şey geçici. O yüzden fani olana dikkat vermek. Onun hüznüyle yaşamın kıymetini bilmek. Şimdi niye Japonlardan şuradan buradan örnek verdik? Onlar güzel pazarlıyorlar bu işleri bu arada. Bizim kültürümüzde de bunun sayısız hatırlatıcısı var. Bu da geçer yahular var mesela değil mi? Hani azla kanaat etme ve en sevdiğim hikayelerden bir tanesi Say ki yedim camiini duydunuz mu hiç? Daha evvel bir programda anlatmıştım. Adam aklına bir şey geliyor, işte simit alacak atıyorum, cepten parayı çıkarıyor. Say ki yedim diyor, parayı eline koyup öbür cebine atıyor. Ondan sonra işte bir başka bir şey çekiyor, parayı çıkarıyor, say ki aldım diyor, öbür cebine koyuyor. Öbür cepte biriktirdiği paralarla yaptırdığı caminin adı Say ki yedim camii. Yani almasan da oluyor ve almadığın zaman da ortaya çok güzel şeyler çıkarabiliyorsun. Zira ben demiyorum, popüler kültürde hepinizin muhtemelen çok yakından tanıdığı bir Tyler Durden var. Tyler Durden'ı tanıyan var mı? Dövüş kulübündeki Brad Pitt'in oynadığı efsane karakter. Ne diyordu efendim uçakta? Sahip olduğun şeyler sonunda sana sahip olur. Hakikaten David Fincher'ın çok güzel bir senaryo cümlesi. Bence bunu bir düşünelim. Çünkü sahip ola ola yaşamaya çalıştığımız mutluluğu ve rahatlığı ve huzuru çok daha basit bir şeyle yaşayabiliyoruz aslında. Eşle, dostla, sevdiklerimizle şöyle bir gülümsemek, hatta bir kahkahalara bulacağımız bir ortamda bulunmak biliyorsunuz parayla satın alamayacak kadar büyük ve önemli bir şey. Önümüzdeki hafta
Şu gülmek neden bir ihtiyaç ve niye bize bu kadar iyi geliyor? Onu konuşacağız. Lütfen o zamana kadar tebessümünüz eksik olmasın efendim.